Bugün seninle aşırı yoksulluktan milyardere kadar uzanan tam 7 basamaklı servet merdiveni çıkacağız. Her seviyede yaşam tarzı nasıl değişiyor, ne kadar kazanıyorlar, nasıl harcıyorlar, nasıl düşünüyorlar, en önemlisi bu nasıl düşünüyorlar. Bunlara bakacağız. Bu videodan sonra kendini hangi basamakta gördüğünü anlayacaksın. Hazırsan merdivenin ilk adımını birlikte atalım. Birincisi aşırı yoksul, hayatta kalma modu. Bu seviye paranın sadece bir değişim aracı değil, tam anlamıyla hayatta kalma aracı olduğu yerdir. Gelir çok düşük, bazen düzensiz. En büyük stres işte bugün ne yiyeceğiz, kiramızı nasıl ödeyeceğiz. Bu insanlar için gelecek planı lüks. Çünkü mevzu orada gelecek değil. Bugün zaten yanıyor. Bugün yangın yeriyken geleceği düşünemezsin. Ama ilginç bir detay var. Bu seviyeden çıkıp yükselen insanlar parayı yönetmede çok daha hırslı, çok daha disiplinli olabiliyorlar. Çünkü yokluğun ne olduğunu çok iyi biliyorlar. İkincisi yoksul, asgari ücretli, ay sonu savaşı veren insanlar. Artık düzenli geliri var ama bu gelir masraflarla yarış halinde ve pek kazandığı söylenemiyor. Yani maaş geliyor ama gün içinde eriyor. Bu seviyede herkes aynı cümleyi kuruyor. Borçlarımın maaşı yattı. Ay sonuna gelmeden para biter. Ay sonunda bir sonraki ay daha dikkatli olacağım söz verirsin kendi kendine. Ama burada en büyük tehlike şu. Kazanç artmadıkça tasarruf sadece moral motivasyonu sağlar. Gerçek etkisi çok sınırlıdır. Çünkü zaten kazanç çok küçük. Yani ne kadar tasarruf edebilirsen. 3. Orta gelirli. Hayat bir tık daha rahat. Toplumun büyük bir kısmı bu seviyede. Düzenli geliri var. Faturalar ödeniyor. Market alışverişi kontrol altında. Hatta yılda bir tatil bile mümkün. Ama bu seviyeden en büyük özelliği şu. Hayat rahat ama güvende hissettirmiyor. Para var evet ama bir sağlık harcaması, işte bir şeylerin zamlanması, bir kur artışı tüm planları bozabiliyor. Bu seviye toplumlar için çok önemlidir. Bu seviyenin kaybolması aşırı zenginlik ve aşırı fakirlik gibi iki tane böyle zıt kutuplar oluşturur ve bunun sonucu kaçınılmaz kaostur. O yüzden bir toplumda orta direk çok önemlidir. Ve klasik orta gelir tuzağı vardır burada. 3 ay birikim yapılır, 4. ay yeni bir telefon modeli çıktı. Hadi bunu satın alayım dersin, bütün birikim gider. Bu insanların kafa yapısını da düzeltmesi, değiştirmesi gerekir. Dördüncüsü orta üst sınıfı. Konfor alanı kurmuş insanlardır bunlar. Bu seviyede artık hayat daha planlıdır. Ay sonu değil yıl sonu konuşulur. İşte birikim yapılır, altın, euro, hisse senedi, düzenli yatırım programları vardır. Tatil derken bile stres altında olmazlar. Araba alınacaksa işte 15 kere hesap makinesine girip hesap kitap yapılmaz. Ama bu seviyenin görünmez bir düşmanı vardır, konfor sarhoşluğu. Gelir arttıkça harcamalar da buna göre artar. Beşinci zengin milyonerlerdir. Para kendisi çalışır artık bu seviyede. Bu seviyede artık maaş konuşulmaz çünkü maaş gelirlerin en düşüğüdür genelde. Burada olay şudur. Zaman eşittir, para değildir. Para eşittir para üretir. Bu seviyede insanlar borsaya yatırım yapar, gayrimenkulden kira geliri alır, birçok şirkete ortak olur. En önemlisi pasif gelir yaratır. Hayat artık nasıl çalışırım değil, paramı nasıl çalıştırırım sorusu üzerine kurulur. 6. seviyesi multimilyoner. Bu seviyede servet artık biriktirilmez, yönetilir. Artık risk alırsın ama bu risk seni koruyan bir kalkandır. Multimilyoner şunları yapar. Startup yatırımları yapar, milyonluk fonlara yatırım yapar, yatırım çeşitliliğini artırır ki parasını güvende tutsun. Vergi optimizasyonu için çok önemlidir. Servet koruma stratejileri yapar. Artık çevren değişir. Toplantıların değişir, perspektifin değişir. Para kişisel olmaktan çıkar, kurumsal bir yapıya dönüşür. 7. seviye milyarder seviyesi. Ekonomide bir oyuncu olursun artık. Milyarder seviyesinde para artık bir güç aracıdır. Bu kişiler şirket satın alır, ülkelerle ticaret yapar, politika ve ekonomi kararlarını takip eder, hatta etkileyebilir. Yani politikayı etkileyebilecek kadar güçlüdür çünkü burada milyarderlik yani paranın gücünü gerçek anlamda hissedersin. Milyar dolarlık yatırım yaparlar. Burada artık para bir çek defteri değil bir satranç tahtasıdır. Hareketler globaldir çünkü. Zamanı satın alırlar, insanları çalıştırırlar ve ekip kurarlar. Ve para artık sadece bir araç değil, bir etki alanıdır. İşte aşırı yoksulluktan milyarderliğe kadar olan servet basamakları bunlar. Unutma bulunduğun seviye kader değil. Finansal özgürlük para kazanmadan önce zihinde başlar. Kazancın ne olursa olsun harcamalı kontrol etmek, birikim yapmak seni bir üst basamağa taşıyabilir. Videoyu beğendiysen bir like bırakmayı unutma. Yorumlara da ben şu seviyedeyim, hedefim şu seviye gibi yazarsan üzerine muhabbet ederiz, konuşuruz. Beni takip etmeyi unutma. Servet basamaklarını birlikte çıkalım.